5,6 milyar insan 42 bin liradan ayda az kazanıyor. 1000 dolardan az. Ben asla şunu diyemem. Çünkü saçmalık olduğuna inanıyorum. Altın 10 bin lira olacak da diyemem. Buna da saçmalık olduğuna inanıyorum. Altın 2500 lira olacak demek de saçmalık olarak görüyorum. Bunu kimse bilemez. Dünya çapında global bir devalüasyon oluyor. Bir şey çok arttığında korkacaksınız. Bir şeyi herkes konuşuyorken korkacaksınız. İnsanlar ne dolara ne de Amerika'ya ne de bu sisteme güvenemiyor. Kendi başınıza hisse seçmeyin. Seçemezsiniz. Herkes borsadan şikayetçi arkadaşlar, böyle borsanın içinde olanlar. Bunun iki nedeni var. Birincisi, aynı altının zirve yaptığı gibi borsanın da zirve yaptığı dönemde aldılar. Yani 1000'den 11 bine gittiğinde aldı insanlar. İkincisi de iyi şirketleri değil de böyle spekülatif riskli şirketleri genelde alıyor insanlar. Etrafımda benim 100 arkadaşım varsa 95'inin 96'sının elindeki şirketleri yemin ederim ben bilmiyorum. Ne bilançosunu biliyorum, ne isimini bile bilmiyorum. Ya öyle bir şirket halka arz mı olur diyorum. Değerli kardeşim, senin 100 doların varsa, tamam, dolar 100 lira olsa bile senin cebindeki 100 dolar yine 100 dolar kalacak. Mert Başaran, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba Dali Hanım. Evet, çok da yoğunsunuz biliyorum. Zaman ayırdığınız için de ayrıca teşekkür ediyorum. Evet, değerli izleyiciler, ufak tefek sorularınız olursa Mert Başaran'a iletmek isterim. Mert Bey, şimdi ekonomiyi ve Türkiye'nin halini konuşacağız ama önce şu dünyada patlayan, hakikaten iğrenç mi demek lazım, vahşet mi demek lazım, ne diyeceğimi, nasıl tanımlayacağımı gerçekten bilemiyorum. Bütün sosyal medya, X özellikle, bütün akışta o dosyalara dair, o isimlere dair görüntüler, videolar paylaşılıyor. Epstein davası. Amerika'daki devlet yöneticilerinden tutun da dünyanın dört bir yanında önemli insanlar, sanatçılar, iş insanları, yani bağlantı kurmadıkları kimse kalmamış. İğrenç bir çocuk tecavüzü, istismar da değil, resmen tecavüzü ve sonrasında yaşanan bir ritüel var. Çocukları maalesef yaşamlarına son verip onların işte uzuvlarını yemek gibi, yani dile getirirken bile çok zorlanıyorum ama korkunç bir şey yaşanıyor. Bununla başlamak istiyorum. Siz neler hissediyorsunuz, neler gördünüz, neler işittiniz, bu konuyla ilgili düşünceleriniz neler? Şöyle, ben bunu çok önceden Netflix'te seyretmiştim. Seyrettikten sonra da çok derinine izledim. Epstein dosyasını ondan sonra araştırdım. Sonra o karısı Maxwell'in falan. Sonra şunu gördüm. Bu olanlar tabii ki ya, inanılmaz felaket, ama şaşırtıcı olan bu çok eskiye dayanıyor. Yani zaten burada şeyi görüyoruz. Yani hani biraz oryantalist bakış açısıyla, hani Türkiye çok kötü, Türkiye'de yargı kötü, Türkiye'de ahlak kötü, Türk insanı kötü, her şey kötü, biz kötüyüz falan diyoruz ya kendi içimizde. Yani Amerika'da da inanılmaz, yani bir bu tarikatlar ağı mi diyeyim, teşkilatlar ağı mı diyeyim, istihbarat ağı mı diyeyim, ne olduğu belli olmayan bir şeyler var ve bunlar acayip şekilde politikayı yönetiyorlar. Bununla ilgili adamlar bu arada filmler yapıyor. Onların bir artısı, bunları utanmadan bunların filmlerini de yapıyorlar. Hani filmlerden görüyoruz mesela, belgesellerden görüyoruz. Burada Epstein olayındaki çok kritik nokta şu. Bu olay 30 yıl öncesine dayanıyor. Yani 30 yıl önce bir kadın giriyor, diyor ki, aynı şekilde şey de öyleydi. Konuyla çok alakası yok belki ama hani yargının orada ne kadar garip olduğunu anlatan bir şey olarak, bu ünlü bir tane Amerikan borsacısı vardı. Unuttum. Madoff. Yani dünyanın en büyük soygununu yaptı. Dünyanın en büyük ponzisini yaptı. O da öyle 30 yıl önce devlete. Yani aslında devlet her şeyi görüyor orada, biliyor ve göz yumuyor. Orada yargıçlar para karşılığı işte veya işte bu tip istismarlar karşılığında şantajlarla veya orada işte bir inanılmaz bir evangelist yapılanmalar yapmışlar adamlar, böyle bağlanmışlar böyle birbirine. Yani orada da aynı şekilde, hani bizde de konuşulan yapılanmalar vardı ya, işte bir ara böyle FETÖ falan deniyor. Evet. Orada da ona benzer yapılanma yapmış adamlar ve inanılmaz şekilde yukarıdan bir yere bağlı ve dolayısıyla da yıllardan beri bu olaylar saklanmış. Saklanırken de bu tecavüzler, bu istismarlar, bu iğrençlikler devam etmiş. Yani olacak şey değil. Ne zaman ortaya çıkıyor? Bakın çok önemli. Ne zaman oradan? Adam öldürüldükten sonra ortaya çıkıyor. Bu arada adam öldürülüyor, yani intihar diyorlar da onunla da ilgili bir şey var. Buradaki kemiği kırılarak normal intihar edemez. Ölmüş, öldürülmüş yani. Dolayısıyla tabii yani iğrençlik şey yanı, yani duygusal yanı hepimizin mahvetti. O ayrı ama esas şey olan tarafı, hani bizim böyle bize anlatıldığı gibi değil dünya. Yani bizim veya işte ne bileyim, ya biz öyle bir pazarlanıyor ki işte Amerika çok medeni, Amerika'da her şey yok yani, hani ya Avrupa'da çok garip durumda. Yani dünya çok kötü bir yerde. İşin kötüsü bu. Yani aslında çok kötü bir dünyaya gidiyoruz. Yani zaten korkutan o. Yani dünyada işte Amerika'da da öyle, Avrupa'da da öyle, işte şey çok kötü. Yani uyuşturucu kullanımı yani inanılmaz yayılmış durumda. Para sahibi olanların, yani ben onu bazen söyleyince bana çok kızıyorlar, işte ya işte sen şeyliği,
Benim en çok eleştiri aldığım yer odur Lale Hanım. İşte ben hiçbir partiye yakın değilim. Benim kendime göre inanç sistemim var. İşte Atatürk'ü severim ve inançlı bir adamımdır aynı zamanda. Yani eski tarzım yani. Hani bu devirde çok kalmadı. Bu devirde herkes bir taraf olmuş. Ben eski tarz babalarımız gibi bir insanım. Yaşımdan dolayı 78'liyim. Şimdi ben onu anlatıyorum. Yani bizim mesela ülkemizde her şey o kadar güzeldi falan. Yurt dışında da bu kadar kötü değildi. Şimdi gittikçe gezdikçe görüyorsunuz böyle bir garip bir dünyaya gidiyor ve insanın böyle acayip morali bozuluyor. Ve bunun sonunda da ne oluyor işte istihbarat savaşları. Aslında olan şey istihbarat savaşları. Bu sayede insanları yakalıyorlar. Yakaladıktan sonra da istediklerini yaptırıyorlar. İstediklerini yaptırdıktan sonra da işte dünyayı savaşa sokuyorlar. Acayip şeyler yapıyorlar. Bu borsalarda spekülasyon yapıyorlar falan filan. Yani şuraya gelecektim. Ben şunu söyleyince bana kızıyorlar insanlar. Hani fakirlik çok kötü bir şey, altını çiziyoruz. Bunu zaten söylemeyen yok. Bunu söylemeyene zaten hani kafasız derler. Ama ben üstüne bir şey söyleyince orada saldırıya uğruyorum. Diyorum ki arkadaşlar çok para bu kapitalist sistem tarafından bize sunulmuş çok zararlı bir şey ve bunu böyle çok iyi bir şeymiş gibi anlatıyorlar ve bunun sonunda da biz çok para sahibi olamayacağımızı görüp ve çok yüksek bir çıta veriyorlar ve yatırım yapmayı kesiyoruz, alışverişe, tüketime gidiyoruz falan filan ve moralimiz bozuyor. Ya bu da bir proje diyorum. Yani aslında ve bunun altında hemen şey diyorlar. Sen fakirliği mi savunuyorsun? Arkadaşlar fakiri savunmuyorum diyorum. Hani ben çok zengin bir ailede doğdum. Dedelerim, atalarım böyle Allah vermiş onlara. Zenginlerdi, köşkler, möşkler vardı. Babam alkolik oldu diyorum. Özellikle anlatıyorum. Yani bu kadar para veya işte Yılmaz Erdoğan'ın geçen bir sözü var. Hoşuma gidiyor söylüyorum. Diyor ki çok başarılı, çok zengin olanlar çok mu daha mutlu oluyor yoksa çok mu alkolik oluyor diyor. Hani düşünün bakın araştırın diyor. Sonra uyuşturucu şeylerini görüyorsunuz. Yani buradan şunu anlatmaya çalışıyorum. Salt paraya odaklanan kapitalist sistem ve bu parayla da sadece tüketeceğim derseniz bunun sonunda Allah korusun işte bu tip olmaz başka türlü mutsuzluk ve acayip şeylerin içine düşen insanlar topluluğunu görüyoruz. Ya uyuşturucu oluyor ya alkolizm oluyor. Bunlar alkolizm en basit bir en hani şey oluyor masum benim babamınki gibi o kendine zararlı ama işte dolayısıyla bizim işte tekrar fabrika ayarlarımız olan şuna dönmemiz lazım. Bize kapitalist sistemin şu empoze ettiği çok daha fazlasını iste, çok paran olacak, çok parası olsa bu adamlar mutlu olurdu. Bu kadar sapıklık yapmazlardı. Doyumsuzluk, insanın şunu anlaması lazım. Bugün sıfırsanız bakın paranız yoksa 10 bin dolar kazanırsanız bulursanız bir yerden çok mutlu olursunuz. Ama milyon dolar ya da milyonlarca dolarla doğuyorsanız ondan sonra hiçbir şey sizi tatmin etmiyor ve gerçekten işte depresyon, antidepresyon, ondan sonra alkolizm vesaire veya işte ahlak yoksunluğu ve inanç yoksunluğu da varsa bu tip garip şeylerin içinde olabiliyor insanlar. Dolayısıyla bu da bilerek empoze ediliyor. Çünkü bakın Lale Hanım şu anlatılsın istenmiyor insanlara. Bakın dünyada çok garip bir şey. Buna geçen internete girsinler baksınlar inanmayanlar yapay zekaya ve Grok'a sorsunlar. 1.000 dolarcık ya bakın asgari ücretin azıcık ücreti maaş alan insansanız bakın 1.000 dolar diyorum 42 bin lira değil mi? Türkiye'de çok fakirsiniz ev alamıyorsunuz araba alamıyorsunuz. Dünyada zenginlik veya sıralamanız nedir hani parasal anlamda? İlk %20'ye giriyorsunuz. Bu dehşet verici bir şey. 5.6 milyar insan 42 bin liradan ayda az kazanıyor. 1.000 dolardan az. Bunun 1.5 milyarı Afrika'da 1.5 milyarı bilmem nerede 5.6. Burada korkunç bir gelir adaletsizliği var tamam mı? Acayip bir fakirlik var. Acayip bir yoksulluk var. Bir tarafta da böyle sapık sapık para kazanan inanılmaz bir insan kitlesi var. Bakın 3.000 kişiden bahsediyorum. Dünyadaki gelirin %90'ına sahip. 90'ına. %10'unu geri kalan 7 milyar 900 milyon insan birbirimizi geçerek almaya çalışıyor. Yani siz burada uğraşıyorsunuz, ben burada uğraşıyorum. Ne için? O %10'luk dilimden ya da sabah bir işçi kardeşim uğraşıyor, dilimden pay almak için. Bu işte kapitalist sistemin geldiği felaket bir nokta ve bu bize anlaşılmasın diye bakın burası çok önemli. Bunu özellikle küçümsetiyorlar. İşte küçük paralarla bir şey olmaz. İşte bilmem ne veya işte sen bunları anlatıyorsun, fakirlik güzellemesi yapıyorsun. Sürekli insanların karşısına dünyadaki böyle azıcık olan bir zenginlik kesimi çıkıyor. Mesela benim önüme sürekli şey çıkıyor. Monte Carlo'da, Monaco'da ya da Türkiye'de lüks arabalarla gezen insanlar falan filan. Bunlar dünyada kaç kişi? Azıcık kişi. Ama 1.5 milyar insan böcek yiyerek yaşıyor mesela Afrika'da. Ya da su bulamayarak ölen çocuklar var hala bugün de. Bize bunlar gösterilmiyor. Bu bir proje. Yani sürekli azıcık bir zenginlik gösteriliyor. Acayip şekilde alttaki fakirlik gösterilmiyor ve bize sürekli çok büyük para kazanamayacaksın Lale. O yüzden de sen hiç biriktirme, çalışma. Dünya bir andır, o da bir andır. Bugünü yaşa, carpe diem deniyor ve biz mutsuz bakın. En önemlisi mutsuzluk. Bunun proje mutsuzluk sağlamak üzere yapılmış zaten. Bunun sayesinde mutsuzluk oluyor. Antidepresan artışı oluyor. Çünkü antidepresan ve uyuşturucu satmak istiyorlar bunlar. Özellikle antidepresan. Uyuşturucu kısmı ayrı. Aynı şekilde de inanılmaz depresyon var değil mi? Her yerde ilaç kullanan insanlar dolu. Hepimiz mutsuz oluyoruz bu sayede. Çünkü sürekli o dünyadaki o 5-10 kişiyi görüyoruz. Ya da işte Türkiye'de 2-3 tane ünlü var. Arabayı değiştirmiş. Herkes öyle zannediyoruz. Bir kez depresyona giriyoruz.
Herkes estetikli güzel zannediyoruz. Depresyona giriyoruz. Ondan sonra bir de üzerine bu paralar hiçbir şey olmaz diyoruz. Tüketelim diyoruz. Borçlu oluyoruz. Yani bakın hem depresyona sokup ilaç satıyorlar bize hem de acayip şekilde tükettiriyorlar bize. Bu nedeni nedir? İşte bu sistemin daha iyi dönmesi için, bizi daha iyi köle yapmak için kurguluyorlar. Bunlar da işte bu şeyde bir örnek olsun bize. Yani bakın bu böyle Bill Gates denen adam yani, değil mi? Herkesin hayran olduğu genius dedikleri, değil mi? Hepimizin yani artık anladık ne olduğunu da son dönemde pandemiyle beraber, ama böyle herkesin bundan önce hayran olacağı insanlar veya işte Leonardo DiCaprio, yani o yakışıklılık yani, değil mi? Yani hepimizin hayran olduğu bir insandır. Neler yani bu adamlar. Sen şimdi Leonardo DiCaprio'ya kadar yakışıklı ve zenginsen, bu işlere giriyorsan ya nasıl olur bu iş? Nasıl olur? İşte burada şunu anlamamız lazım. Maneviyat boşluğu da çok önemli. Bize onu da boşalttılar bakın sistem olarak. Bu da bir bilerek proje. Yani içimizde inanç kalmıyor, şükür kalmıyor. Şükür yazınca hemen altta yazıyorlar. Ya işte neyine şükür ediyorsun? Sen işte proje misin? Bu partiyi mi savunuyorsun? Ya bir partiye bağlı değil arkadaşlar. Ya bugün sağlığımız yerindeyse, karnımız doyursa, benim çok sağlık sorunlarım var. Ondan dolayı her gün o sağlık sorunlarından bir gün daha yaşadım diye dua ederek kalkıyorum. Şükür bugün de uyandım diyorum falan. Kalp falan bir problemler var ben. Dolayısıyla yani aslına bakarsanız biz böyle o eski fabrika ayarlarımıza acilen dönmemiz lazım. Biraz böyle maneviyat programı gibi oldu. Kusura bakmayın hani bir kandil günü biraz, ama ben bunu hissediyorum. Yani gerçekten biz şu anda bu kadar mutsuz, bu kadar borçlu bireyler yaratmak üzere kurdukları bir sistem. Ete problem arıyorlar. Yok yapay et falan, çok uzun konular, ama yani bunlar resmen şeytanlar gibi düşünün. Ve bunların da tanrı psikolojisi var. Bunu dizayn etmeye çalışıyorlar. İşte mülkiyetsiz, cinsiyetsiz, ondan sonra ahlaksız. Geçen şey gördüm mesela. Ben kimsenin tabii şeyine karşı değilim. Hani özel hayatına karşı değilim. Ne isteyen yapabilir, ama 2060 yılında, yani bir projenin olduğunu söylemeye çalışıyorum. 2060 yılında Almanya'da LGBT oranı, özellikle lezbiyen oranı dedi, şeyi geçecek. Neydi onun ismi? Kadın nüfusunu geçecek dediler. Yani adamların bir projesi var. Bu bence rastlantı değil. İşte etle ilgili projeleri var. İşte devamlı dizilerde bu kadar çok pompalıyorlar. Yani ya hiç alakam yok benim mesela. Ben kimsenin şeyine karşı olmam, ama benim bile artık gözüme batmaya başladı. Ben niye cinayet filminde veya savaş filminde iki tane siyah veya işte beyaz erkek veya kadının çiftleşmesini seyretmek zorundayım? Ben orada cinayet filmini seyretmek istiyorum. Yani değil miyim? Ya da işte yani böyle bir dünyadayız ya. Bunların hepsi rastlantı arkadaşlar. Ya, acayip bir şey dizayn ediyorlar. Biz kendimize mukayyet olmak zorundayız. Çok uzun konuştum böyle, ama kusura bakmayın. Estağfurullah. İlginç bir analiz oldu gerçekten. Mesela ben de bu kadar mesleki yolculuk yaptım. Küçük şeylerden mutlu olmayı çok bilirim ve bu bana çok iyi gelir hakikaten. Küçük sürprizler, küçük işler, işimle ilgili mesela çok severim. Bu insanı gerçekten mutlu ediyor. Bir de öte yandan bu içinde bulunduğumuz kısır döngüyle ilgili de analiziniz ilginç. Şimdi elinde 3-5 kuruşu olan aslında bir yandan da bu ekonomik düzeni eleştirmek adına şunu söyleyebiliriz. Büyük şeylere kendi gözünde, yani dünyanın başka ülkelerinde insanların kolayca erişebildikleri şeye, ev, araba gibi şeylere ulaşamayacağını bildiğinden inanılmaz bir tüketim manyaklığı başladı deyim yerindeyse. Mağazalara falan bakıyoruz tıklım tıklım hakikaten. Bunu ekonomistler şey olarak değerlendiriyor. Bilmem siz ne dersiniz? İşte mesela ev ve araba almaktan umudunu kesmiş, yatırım yapmaktan umudunu kesmiş. Böyle küçük küçük ne bileyim işte kazaktı, şuydu, ayakkabıydı, buydu, markaydı, elinde parası varsa alıyorlar. Öte yandan bu geldiğimiz hani doyumsuzluk olayı da bu uyuşturucu operasyonlarında da çok dikkat çekici boyutta bence. Çünkü hep burada duyduğumuz isimler işte geliri olağanüstü yüksek seviyede olan insanlar artık normal şeylerden mutlu olamayıp doyum sağlayamadıkları için bu gibi şeylere yönleniyorlar. Maalesef bu açıdan baktınız hakikaten analiziniz çok ilginç ve çok yerinde. Teşekkür ederim Mert Bey. Her şeyin fazlası zehirdir. Her şeyin fazlası zehirdir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Onun için küçük şeylerle mutlu olmak gerçekten insanı çok iyi yapıyor. Hepinize tavsiye ederim olabiliyorsanız tabii. Ama tabii ki ekonomik sıkıntı elbette çok büyük oranda Türkiye'de, konuşacağız şimdi. Altın ve gümüş, demin Onur yazdı. Ben buraya altın gümüş programı için geldim diye, ama çok bağlantılı, bakın işte yorumun sonunu dinlediğinizde Mert Başaran'ın gördünüz. Şimdi hocam altınla gümüş de uzun zamandır, ben işte ekonomi programı da yapıyorum sık sık. Diyor ki konuk aldığım ekonomistler, işte altın şöyle, gümüş böyle, gümüş geleceğin yıldızı. Özellikle bu 2025'in son aylarında inanılmaz bir patlama yaşandı. Altında bütün yıl boyunca. Dolayısıyla dolar gözden düştü. Vadelideki o birikimler
yeterince getirmemeye başladı. Altın ve gümüşe şu geçtiğimiz hafta içinde ne oldu özetle? Yani bunun devamı gelecek mi? Hep bu skalada mı seyredecek, yoksa bu başka bir oyun mu? Sizin tweetinizi de gördüm, o açıdan hemen aklıma geldi, dedim Mert Bey'le bir yayın yapayım. Buyurun. Şimdi şöyle Lale Hanım, bir kez her şey birbiriyle ilintili. Şimdi arkadaşlar, tabii bizde şimdi şey var, falcılık, bizim kültürümüzde falcılık olduğu için ya biz bir kahveden bile ne zaman evleneceğimizi, ne zaman çocuk yapacağımızı, ne bileyim ne zaman zengin olacağımızı öğrenmeye alışkın bir Orta Doğu toplumu olduğumuz için bilimsel verilere çok bakmıyoruz. Bilime çok önem vermiyoruz. Bilim şunu söyleyemez, bakın, altının kaç lira olacağını da söyleyemez, gümüşün kaç lira olacağını hiçbir ekonomist de söylemez, hiçbir bilim adamı da söylemez, hiçbir spekülatör de söylemez. George Soros bile bilmiyor bunu. Tamam mı? Çünkü ben yıllar önce, tabii George Soros değil ama çok çok daha düşük böyle bir Türkiye'deki biriyle spekülatörün yanında çalışırken görmüştüm. Çok küçük piyasada, daha güçsüz tahtalarda bile nerede çıkacaklarını, nerede gireceklerini onlar da bilemezler. Onlar da zarar ederler. Sonuç, dolayısıyla bizim burada vereceğimiz bilgiler şey olmayacak. Ya bende olmaz yani. Ben asla şunu diyemem. Çünkü saçmalık olduğuna inanıyorum. Altın 10 bin lira olacak da diyemem. Buna da saçmalık olduğuna inanıyorum. Altın 2500 lira olacak demek de saçmalık olarak görüyorum. Bunu kimse bilemez, tamam mı? Ama bizim işimiz şu. Biz bir matematiği anlatmak zorundayız. O matematikle vatandaş kendi kararını kendi verecek ama o matematiği de öğrenecek. Bakın, ben yaklaşık 2,5-3 yıldır bütün kanallarda, televizyonda program yaptığım kanallarda bas o zaman $1700'ken şunu söyledim. Altının bir grafiği var. O kadar sıkışmış ki, o kadar büyük patlama yapma durumu var ki, grafikte sizin için, hatta bunu ben şöyle çok basit gösterdim. Bakın, düşmüş. Tamam mı? Yataya girmiş. Yatayda kıvranıyor yaklaşık 1 yıldır, 2 yıldır, 3 yıldır. Bu bir kıracak ve kırdığı anda da uçacak. Ve nitekim kırmaya başladığında bakın kırıyor dedik. Yani bakın, bir varlık bu kadar çok düştüğünde, böyle yatayla durmaya başladığında enerji toplar. Bu bazen 2-3 yıl olur, bazen 4 yıl olur, bazen daha da uzun olur. Ondan sonra burada uzun süre topladığınızda ve buraları da nimettir. O zaman programlarda bakın arkadaşlar, bu nimet. Toplayın. O zaman da bize bütün programlarda, özellikle genç kardeşlerim, ondan sonra onlar çok zekiler, çok da güzel laf sokmayı seviyorlar. Böyle, ya Mert abi işte sen yaşlısın, ondan sonra Bitcoin çıktı, artık altın bitti. Bunlar söylendi. Bitcoin varken altın esamesi okunmayacak, para orada dediler. Dijital para. Ve o dönemde de Bitcoin acayip şekilde uçuyordu ve altın burada duruyor. Şimdi aradan yıllar geçti. İşte 2-3 yıl geçti. İşte patladı. Altın buralardan şu grafik bu haline geldi. Şimdi burada soruyor vatandaş. Burada soruyor. Gider mi? Şimdi bakın, ekonomi bilimi olarak, bakın falcılık ayrı ama ekonomi bilimi olarak ve bu işi bilenler olarak şunu görebilirsiniz. Bir varlık dipteyken burada artık düşemiyor, toplanabiliri görebiliyoruz. Tamam mı? Ama ondan sonra burada mı döner, yoksa bir bu kadar daha mı gider? Tamam mı? Gösterebiliyor muyum bilmiyorum. Bunları göremiyoruz. Evet. Yani bu kadar ok gibi. Biz orada diyoruz ki, bu işi birazcık tecrübesi olanlar, bakın arkadaşlar, buralarda alırsanız kazanabilirsiniz. Kazandığınızda da belki bir teşekkür mesajı atarsınız ki atmıyorsunuz genelde. Ama bir dönerse de çok perişan olursunuz. Ve ömür boyu bunun acısı öyle çıkar. Yani %30, bazen %. Dolayısıyla bu kadar çok giden varlıkları almak yerine böyle yatayda giderken alın. Onu deyince de diyorlar ki, ama o zaman kaçırdık Mert abi, bu zaman alamadık, ben şimdi istiyorum alayım. O zaman da diyoruz ki, bence çok riskli, ben alın diyemem. Vebale girerim, artık kanunlarda suça girer. Bu kadar hızlı artmış bir varlığı al demek. Ama illa alacaksanız da stop loss yaparak, yani alırsınız, döndüğünde stoplarsınız. Dolayısıyla bizim ilk önce bu matematiği anlamamız lazım. Bizim halkımız bunu anlamıyor. Yani 4-5 ay önce de borsa ile ilgili her yerde bağırdım. Belki 6 aydır. Bu İmamoğlu olayıyla beraber çok kötü bir olaydı. Siyasi olarak ve ülkenin ekonomisini etkileyen bir olay. Ama bu kadar kötü olayda 9.000 endeksinin altına gelemiyorsa dedim. Bütün fonlar buradan alım giriyorsa, küçük yatırımcı da perişanken, satarken birileri alıyorsa, arkadaşlar bunun sonunda büyük bir patlama olabilir dedim. Nitekim sonra bir patladı. Evet, benim yıllar önce, bu arada çok teşekkürler bunu paylaştığınız için. Bu benim arkadaşlar 2-3 yıl önce Nasdaq 10.500 iken, altın 1.700 iken, gümüş $20 bakın buralardan dönüş başlıyor. Buralardan toplayın dediğim, kimsenin demediği zamanlarda dediğim şey. Benim de şeyim o yani, hani maharetim mi diyeyim, yıllardan beri bu işin içindeyim. Ben bir şey dipteyken toplanmasına yanayım. Fakat bizim insanımız bunu sevmiyor işte. Bizim insanımız bunu sıkıcı buluyor. Ama para da böyle kazanacaksınız. Yani bir şey yatay giderken, sıkılırken kazanırsınız. İşte İmamoğlu döneminde de 9.000'den endeks gitmiyor. Bugün aynı endeks bakın %50 fırladı gitti. Şimdi yine yazmaya başladılar. Yani matematiği anlatabiliyorum değil mi? Bizim şunu öğrenmemiz lazım vatandaş olarak. Çok giden bir varlık aşırı şekilde hızlı gittiğinde çok sert düşüşler olabilir, canınız yanabilir. Bugün %30 demek büyük para. Yani bugün şimdi çok ucuzdan, benim $20 yazdığım yerden alan adam hiç umursamıyor ama
adam $110, $120 alırsa ve bunu da böyle bir ev satarak, onu da yapanlar oldu, paylaştım. Ev satarak alan var, kredi çekerek alan var. Bunu aynı daha önce Bitcoin'de gördük, daha önce dolarda gördük, daha önce başka şeylerde gördük. Bunu yaparsak işte bu küresel sistemin size oynadığı bir oyun. Bunu kriptoda yaptılar. Altcoin'lerde insanları batırdılar. Bitcoin'de yaptılar. Bakın bu adamların artık şey olmadığını görüyorsunuz. Vicdanı veren, yani insan kesen adamların bunlarda da spekülasyon yapma ihtimalleri çok yüksek. Dolayısıyla bunların amacı sizi böyle çok çıkaracak varlıklara göre götürecekler. Siz de daha da gidiyor, daha da gidiyor, bak daha da gidiyor diyeceksiniz. Hatta ekonomistlerle ilgili, ben de dahildir mutlaka, ama sürekli kızanlar oluyor. Şunu diyenler, ya adam 3500'teyken alınmaz dedi, 4000'deyken alınmaz dedi, 4500'de, ama her gün gidiyor. Sistem öyle işliyor zaten. Yani biz size bilim insanı olarak veya bir şekilde bilim insanı demeyelim, hani basit bir insan olarak diyelim, ya da yani yılların tecrübesiyle grafiklerde diyoruz ki bakın bu kadar çıkmalar çok tehlikeli. Tarihte olmamış bir şey oluyor. Çok dikkat edin. Ama bunu dedikten sonra da artmaya devam edince ne oluyor biliyor musunuz? Şey diyor vatandaşlar. Ya bu ekonomistler de sürekli yanılıyor. Ben alacağım diyor. Ben alacağım diyor. Alıyor. Doğru oluyor. Bu şeye benziyor. Bakın Lale Hanım, çok önemli bir şey. Dere yatağına ev yapmak gibi. Deprem olan yere çamurun üzerine gökdelen dikmek gibi. Bunu yaptığınızda bazen 3 yıl, bazen 5 yıl, bazen 10 yıl şey dersiniz. Ne oldu? O profesörler yanıldı. Ne oldu? Bak fıstık gibi evimi bedava yaptım, dere yatağına yaşıyorum. Bak bedava gökdelen diktim dersin. Sonra bir gün olur. O bir kez oluyor zaten. Bütün hayatlar biter. Bizim şunu akıllanmamız lazım. Aynı dere yatağına ev yapmak gibi bu tip balon gibi şişmiş varlıklarda arada kazanabilirsiniz ama çok tedbirli olmak lazım. Dolayısıyla sonuç, bu tip düşüş bekleniyordu. Dolayısıyla bu düşüşü yapıyor şimdi. Ondan sonra burada başka bir şey oluyor. Bunların nedeni dediğim gibi burada bir spekülasyon yapılıyor, manipülasyon yapılıyor ve burada bunu başka birkaç kanalda da söylediğim için rahat rahat söyleyebilirim. Dünya çapında global bir devalüasyon oluyor. Yani bizim Türkiye'de 6 kez yaşadığımız, resmi olarak da 6 kez, resmi olmayan da 3-4 kez yaşadığımız oluyordu, yani bizde devamlı Türk lirası değer kaybediyor, dolar artıyordu. Şimdi tam tersine dolar değer kaybediyor. Dolarda devalüasyon oluyor ve altın bazında, gümüş bazında veya diğer varlıklar dışında doların değerini kaybettiriyorlar. Bu da bir proje. Yani Amerika borcunu ödemek için yapıyor bunu. Amerika Çin'de savaşı kazanmak için yapıyor. Ekonomik olarak bir sürü nedeni var onların. Sizin paranızı çalmak için yapıyorlar. Yani mesela ne yaptılar? Ben Allah'a çok şükür bir kez bile hayatımda insanlara dolar alın tutun demedim. Dolar kazandıracak demedim. Hep uyardım, hatta doların enflasyonu var, ama son 5 yılda Türkiye'de dahil dünyanın her yerinde dolar alın, dolar uçacak, dolar olacak. İnsanlara doları aldırdılar. Bu da bir projeydi. Bunun içinde bilerek girenler var, bilmeyerek girenler var. Bilmiyorum onları, ama insanlara doları yüklediler. Evlerini sattılar insanlar, değil mi? Fabrikalarını satanlar oldu, kasaya koydular. O para dolarda olduktan sonra da pat şimdi doları devalüetterek böyle bir oyun oynatıyorlar. Yani düşünsenize, sizin 3 milyon dolara sattığınız fabrikayı bugün 10 milyon dolara yerine koyamıyorsunuz. 15 bin dolara, 20 bin dolara sattığınız arabayı veya evi yerine koyamıyorsunuz. Bu bir proje. İlk önce insanları dolarize ettiler. Tamam mı? Dünyada da aynı şekilde, ama Türkiye'de daha çok oluyor, ama Türkiye gibi emerging marketlerde. Bunu ilk önce böyle konuştular. Herkes korkuyla dolara yüklendi. Dolar güvenli liman dediler. Sonra doları bu şekilde eritiyorlar. Bu şekilde eritince ne oluyor? Sizin paranız eriyor aslında. Dolarla duran insanın parası eriyor. Kim kazanıyor? Amerika kazanıyor. Yine o adamlar kazanıyor. Tamam, çünkü onlar paralarını dolarda tutmuyorlar. Dolarda değil, altın gibi, işte borsada hisse senetleri gibi, gayrimenkul gibi daha dolar bazı artan varlıklarda tutuyorlar. Yani Amerika'da bir adam çılgın değilse, gidip de 1 milyon doları ya da kriminal değilse 1 milyon doları, 2 milyon doları, 500 bin doları, 100 bin doları kasada tutmaz. Tamam, ama Türkiye'de Ayşe teyze 1000 doları da varsa, 10 bin doları da varsa, zengin olan biri de işte 500 bin doları varsa kasada tutarak parayı koruduğunu zannediyordu. Bunu yaptılar ve bu sayede maalesef insanların parasını ellerinden alıyorlar. Tamamen böyle inanılmaz oyunlar oynanıyor. Burada çok tedbirli olmamız lazım. Çok dikkatli olmamız lazım. Oyunlara gelmememiz lazım. Şunu bilmemiz lazım. 10 bin de olacağını bilemezsiniz. 3 bin olacağını da bilemezsiniz. Senaryonuz 10 bin olursa da B planınız olmalı. 3 bin olursa da B planınız olmalı. Nedir? Küçük bir şekilde giderse elinizde olacak, ama düşerse de alacak kadar olacak. Yani bu bir sepet yapma mantığı, işte risk yönetimi yapma mantığı çok önemli. Çünkü şu an dünya yöneten adamların ne yaptıkları belli değil ve bu olayların başka etkileri olabilir. Yani mesela normal şartlarda bu kadar çok altın çıktı, korkutucu bir rakam, düşmesi normal, ama bu olaylar sonucunda yapılan şantajların ne olduğunu bilmediğimiz için belki Trump korkacak daha büyük belge çıkması diye İran'a saldıracak. Belki başka bir devlet başkanı hiç girmeyeceği savaşa girmek zorunda kalacak. Kasım'da topal ördek olmasın diye belki gidecek, Trump başka işlere girmek zorunda kalacak. Yani bunların sonucunda tekrar sıçramalar olabilir. Ama hani bizim ana bilmemiz gereken şey, altını alacağımız zaman tekrardan da alacağız. Tekrardan düşebilir. Düştü. Şurada gördüğünüz biraz yataya girmesini beklemek lazım. Yani biraz işte atıyorum 4.400'ün altına gelmiyor. Mesela geçen oldu.
Geçen 3925'in altına gelmedi mesela, o zaman paylaştım. Arkadaşlar gelmiyor orada. Mesela bugün düştü ya, mesela yarın 4500'ün altına gelmediğini görmeye başlarsak ons bazında. Orada 4500'ün altına gelmediğini diyeceğim ki ben orada arkadaşlar burada bir denge oluşuyor. İsteyen buradan alabilir. Orada stoplama şartıyla, stop nedir? Hani aşağısına gelirse tekrardan vereceğiz ama orada yataya girdiğinde zaten dengeleniyor. İşte bizim borsamızda olduğu dediğim gibi 9000 altına gelemedi. Yani felaketler oldu, gelemedi. Bunları görmeden böyle ok gibi gidenen atlamayı seviyoruz. Bizim acelemiz var. Sorun orada, Akdeniz ırkıyız. Kısa vadede para kazanmak istiyoruz. Ama Warren Buffett bile ne diyor? Ben kısa vadede para kazanamadım diyor. İşte aynı anda 9 kadını hamile bırakarak bir tane çocuk yapamazsınız diyor. Tanrı bile diyor 9 ayda çocuk yaptırıyor diyor. Yani bunlar aslında çok büyük dersler. Kısa vadede para kazanırsak diye düşünürsek bu paralar elimizden gider. Biraz tedbirli olma dönemi, çok büyük manipülasyonlar var ve her yerde konuşulan her söze de inanmamak lazım. Yani herkes ne dediğine de çok şey yapmayın. Yani hani iyi niyetle söyleyen var, bilmeden söyleyen var, clickbait var, çok para var bu clickbait için. Hep söylüyorum ya Lale Hanım, yani şu an şunu yazın mesela, Mert Başaran tarih verdi. Altının olacağı tarih. Yani vermemiş Evet. olsak da vallahi acayip izleniyor, 500 bin izleniyor, inanılmaz izlenme getiriyorsunuz. Ama öyle bir şey demedik. Hocam, altının o hani yatay seyrinden çıkış tarihini verir misiniz? Bunun Yani üzerine. aynen öyle. Tam tarih soruyorlar ve gerçekten istiyoruz. Yani bakın bu, yani lütfen yanlış anlamayın, toplumla alakalı bir sorun. Yani bunu kimse demiyor. Yani mesela ben şu an bir program yapsak sizle, bunun sonunda şey desek mesela, arkadaşlar 5.000 lira verene, Türk samimiyetim söylüyorum, yani size böyle çok güzel bir para kazanma yöntemi, 5.000 lira verene biz size programdan sonra altının patlayacağı tarihi söyleyeceğiz diyelim. Ya gerçekten insanlar veriyor. Ya abi yani ben nasıl bilirim onu? Bilecek olsam niye burada oturayım? Ya dünyada bunu kimse bilemez. Onu bilmen için, ya geçen mesela çok büyük bir kanalda, ismini vermeyeyim, yine sordu bilinen bir hanımefendi. Dedim ki ya dedim, siz dedim siyaset bilimini takip ediyorsunuz. Trump'ın ne yapacağını bana söyleyin. Ondan sonra acaba Putin'in ne yapacağını söyleyin. Bizim Sayın Cumhurbaşkanımızın ne yapacağını söyleyin. Ben size doların da altında fiyatını söyleyeyim. Ama bunları biz bilemezken nasıl bunu söyleyebiliriz? Yani adamların yarın sabah ne planladığını bilmiyoruz ki. Şimdi dolayısıyla bunlar işte çok riskli. Yani bizim artık bunu kabullenmemiz lazım. Şu falcılıktan çıkmamız lazım. Böyle olursa bunu yapmalıyız. Böyle olursa da bunu yapmalıyız. Yani savaş çıkarırsa, saldırırsa biz şu fiyattan geri almamız lazım bu varlıkları. Bunları yapmaz, sakinlerse de şu fiyattan stoplamamız lazım dememiz lazım. Ama bizden bu istenmiyor. Tam tarih ve fiyat isteniyor. O da imkansız bir şey. Yani o tabii canım, yani imkansız ötesi bir şey, bence mümkün değil. Ancak ya onu da yapamazsınız. Hani bu işin içinde olursunuz, manipülasyonlar yapılıyor ya, onda bile tarih vermek çok güç. Şimdi gerçekten Mert Hocam, bu clickbait olayı çok ilginç. Bir izleyicimiz, aynı zamanda sizin sanıyorum yakın takipçiniz, diyor ki önemli bence bu. 29 Aralık'ta altınlarımı satıp 850K'ya arsa payı yüksek eski ev aldım. Kalan paramla işimi görecek araba aldım 350K'ya. Mert Bey'den öğrendim bu yatırımı diyor. Yani mantık hakikaten. Çünkü hiçbir şey sürekli düşmez, evet, sürekli yükselmez, değil evet mi? Evet, aynen öyle. Bir şey çok arttığında korkacaksınız. Bir şeyi herkes konuşuyorken korkacaksınız. Benim telefonum şey gibi ya, ne diyeyim size, böyle hani indikatör gibi. Telefonumla ilgili, telefonuma ne zaman aynı hisse, aynı şirket ya da ne bileyim aynı varlık soruluyorsa eyvah diyorum. Yani artık o kadar bakıyorum ki herkes mesela bir şirketi soruyor şu an mesela diyelim. Bakıyorum şirket 40'a katlamış, eyvah diyorum, patlama yakındır. Unutmayın, etrafınızda normal vatandaşlar bunu konuşmaya başladıysa artık ürkmeniz lazım. Sistem size sürekli para kazandırmaz. Bizim borsamız öyleydi arkadaşlar. Hiçbir şey unutmuyorsanız 2,5 yıl önce böyle adam o piti piti yapıyordu Lale Hanım, bakın. O piti piti yapıyordu, hisse seçiyordu. %20 kazanıyordu bir haftada. Ya nasıl olacak, böyle bir şey olamaz, patlayacak arkadaşlar diyordum. Hiçbir şey olmaz dediler. Sonra ne oldu? Orası da patladı. Dolayısıyla her yerde ilk önce size verecekler. Sistem böyle çalışıyor. Yani şey gibi düşünün, amiyane tabirle, bir otele gitmişsiniz, kumarhanesine. Kumarhane ilk size oturuyor, tanıdığı tanımıyor. Sistem görüyor size, böyle bir 3.000 2.000 kazandıracak size ki bir geleceksiniz. Gel gel yapacak. O yüzden siz aldıktan sonra bir arttırıyorlar. Siz de diyorsunuz ki ya bak bu dediğimiz doğruymuş. Bu ekonomistler, bu yorumcular hiçbir şey bilmiyormuş. Ben kazandım, öğrendim bu işi. Sonra daha büyük giriyorsunuz. Sonra hepsini alıyorlar, çıkıyor. O yüzden çok tedbirli olmak lazım. O yataydaki dönemleri beklemek lazım. Veya uzun vadeli yapacağınız yatırımla yapmanız lazım. Buna çok dikkat etmek lazım. Peki hocam. Şimdi hocam dediğim için de itiraz edenler olabilir. Benim hitap şeklim böyle. Yani ekonomi alanında hiç bilmediğim şeyleri anlatıyor hocamdır. Mert Bey, ilginç bir soru. Deminki olayla bağlantılandırırsak. Erkan diyor ki Mert Bey, Epstein olayından dolayı umarım ki
azledilir? Bir şekilde Trump'ın görevden alınması durumunda Türkiye'de değerli madenlerde nasıl bir hareket beklenebilir demiş. Şimdi ilk önce şöyle, değerli madenlerin Türkiye'de bir alakası yok. Yani Türkiye'de fiyatlanmıyor. Dünyada fiyatlanıyor. Dolayısıyla oradaki fiyat bize yansıyacak. Eğer böyle bir şey olursa, Trump azledilirse veya orada iç karışıklık çıkarsa, yani yapılacak her türlü problemli şey dünyada altın başta olmak üzere gümüş ve diğer emtialar, ama özellikle altın ve gümüşe tabii yukarı etki yaptırabilir. Dolayısıyla bunun yapacakları her türlü veya Trump'ın bunu görüp işte daha da korkup başka sertlikler yapması etkileyebilir. Dolayısıyla zaten bu kadar artma nedeni insanların sisteme olan güvensizliği. Artık insanlar ne dolara ne de Amerika'ya ne de bu sisteme güvenemiyor. Yani bunları yapan insanlar diyor yarın başka şeyler de yapabilir. Biz en azından basılmayan, diyorum ya, dolar veya euro basılabilir şeyler. Kağıt parçası. Hiçbir değeri yok aslında. Bunları merkez bankaları basıyor. Dolayısıyla bunlar, ama en azından öbürünün bir fiziki değeri var diyor. Dolayısıyla ona geçeyim diyor. Dolayısıyla bu tip bir şey olursa evet yine bir yukarı ve daha sert yukarılar olabilir. Tam tersine ne düşürür bunları derseniz, uzlaşmalar olursa, bu konular kapanırsa da düşer, sakinler, ama pek de öyle bir hani sakinleme olacak gibi değil. Şu anki düşüşün normal bir düzeltme, correction dediğimiz, yani correction diye bir İngilizce kelime var. Bu düzeltme demek. Bu düzeltme kelimesinin anlamı şu: o kadar çok artmış ki bir yanlışlık olmuş, biz düzeltiyoruz diyorlar adamlar. Şu anda düzeltiyorlar ama bu düzeltirken tabii vatandaş da şey oluyor yani, zarar görüyor, para kaybediyor. Çünkü bazıları tepeden alıyor. Deminki şeyle ilgili, soruyla ilgili bakın çok güzel bir şey gördünüz. Benim takipçilerim zaten genelde böyle insanlar. Bunu öğretmeye çalışıyorum. Bakın 850 bin liraya bir yer almış. Şimdi arsa payı büyük bir ev almış. Bakın hem ev almış 850 bin liraya, hem arsa payı büyük ev almış. Yani Evet. bulabiliyorsunuz aslında. Var Türkiye'de bir şeyler. Yani biz şey kafasından çıkmamız lazım artık. Hep onu söylüyorum. İmkanlarımız bu kadarsa telefonda, televizyonda, Instagram'da gördüğümüz ünlülerin evini alacağız diye beklemeyeceğiz. Onları asla alamayabiliriz. Ama paramızla imkanımız kadar bir varlık alırsak, yani bu 850 bin lira olur, 1 milyon olur, 1,5 olur, onu alacağız. Onu ben mayalamak diyorum. Onu biriktireceğiz. O para büyüyecek. Ondan sonra onunla daha sonra başka bir şey alırsınız, ama hiçbir şey almayarak, sürekli hayalimizdeki yeri bekleyerek, özellikle yani lütfen yanlış anlamasınlar, ben de eğitim almış ve iyi okullarda okumuş biri olarak kendim ve kendi çevremi eleştireceğim için söylüyorum. Eğitimli kesimde var bu hata. Böyle daha az eğitimli insanlarda bu yok. Bu da mesela Dunning-Kruger sendromu diye bir sendrom. İnternete girsinler, araştırsınlar. Yani eğitim düzeyi arttıkça insanların beklentileri, hayalleri artıyor, riskleri aşırı görüyor ve hani ben ona pimpirikus diyorum. Pimpirikus oluyor insanlar ve hiçbir şey alamıyor yani. Şimdi bir arkadaşım var mesela, 1,5 milyona bir yer geldi Avcılar'da. Ya al buraya dedim, yıkılacak, yapılacak. Yapıldığında 3 milyonluk bir yer var. Ya ben ama burada oturamam ki. Ya, ama diyorum yani, başka bir şey alacak param var mı kardeşim? Yok. Yok. Bugüne kadar 42 yaşındasın. Alabildim mi? Yok. Bundan sonraki 40 yılda alabileceğim mi? Yine yok. En azından bir adım atalım artık arkadaşım. Ama yok. Hayaller Paris, gerçekler başka bir yer. Uganda diyelim. Biz hep böyleyiz. Dolayısıyla bu arkadaşı tebrik ederim. En azından gerçeği görüyor. Ben hep onu, ben gerçeği biliyorum. Benim gücüm, hep söylüyorum, Esenyurt'ta eve yetti o zamanlar. O zamanlar 40 bin liradan 30 bin liradan Esenyurt'ta imkanım vardı, onu aldım. Bakırköy'lüyüz. Bakırköy'de Bodrum kata alacak gücüm yetti. Bakırköy'de Bodrum kat aldım. Bunları aldığım için de onları satıp üzerine koyup başka bir şey alacak imkanım oldu. O gün onları almasaydım, bakın şaka yapmıyorum, Aynen. 15 bin dolara Bakırköy'de ev aldık. O gün ben dolar artacak, dolar iyi olacak diye dolar alsaydım, o günden sonra dolar 4 kez falan da devalüasyon oldu. Böyle çok da arttı güya. Bugün 15 bin dolar ne ediyor? 600 bin lira. O evin kapısını alamazdım şu anda. Bir de o ev şimdi yıkılıyor, yenileniyor falan filan. Allah yani imkan verdi. Şeyler oluyor. Denedik ama. Yani kader gayrete aşıktır. 15 bin dolar nerede? Belki 100 bin dolar nerede? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Bizim yani şu ümitsizlikten çıkmamız lazım. Ümitsiz olacağımız bir dünyadayız. Doğru. Kötü bir dünyadayız. Doğru. Ama diyorum ki ya, ben kendimi söyleyeyim, işte ben her gün 4 tane ilaç alıyorum. Kalbimde bir ton sıkıntı, tansiyon, aritmi, bilmem ne. Yani ne yapayım o zaman, her gün öleceğim diye bunalıma mı gireyim yani? Ya da benim işte babamın bir sürü serveti vardı. Babam hem dövdü, hem yolladı, hem bir sürü şey yaptı, yedi sattı. Ne yapalım yani? Hani evet, olmasaydı iyiydi ama hani bizim değiştiremeyeceğimiz şeylerinden çıkıp ülkeyi değiştiremiyoruz, dünyayı değiştiremiyoruz, değil mi? Bu enflasyonu Evet, değiştiremiyoruz. evet. Yani ya oturacağız sürekli şikayet edeceğiz, bu da bir yöntem, ama bunun sonunda bir şey değişmiyor. Ben de diyorum ki evet, bunun içinden biz ne yapabiliriz? İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden çok teşekkürler o mesaj için. 850 bin lira tam beni mutlu etti. O yüzden coştum yani. Evet, evet, gerçekten. Yani elindekinin ne olduğunu bilip ona göre hareket edip ayağını yorganına göre uzatacaksın, Evet. ama umudunu da kesmeyeceksin. Yani benim zaten mesela başarı hikayeleri vardır. Elindeki olanı satıp üstüne koyup, çalışıp üstüne koyup falan. Çok önemli hayallerine ulaşan insanların hikayeleri de var. Çok kıymetli tabii bunlar. Şimdi Mert Hocam, bu altın için söyledikleriniz gümüş için de geçerli mi? Gümüşe Tabii. de biliyorsunuz. Evet. Tabii.
Tabii altın gümüşün kardeşi zaten. Onlar kardeş kardeş gidiyorlar. Arada bir parite var. O pariteye göre bir o hızlanıyor, bir o hızlanıyor. Ondan sonracığıma. Dolayısıyla gümüş tabii çok hızlı koştu. Çok hızlı koştu ama mesela o da bir de yanlış bilinen bir şey. Sürekli temcit pilavı gibi aynı şeyleri söylüyorum ama tekrar söylemem lazım çünkü bunları unutuyoruz. Mesela bugün yine bir programda arkadaş geldi işte ya tepeden altın ve gümüş almış. Ama abi diyor bunları hep kazandırır değil mi? Hiç kaybettirmez değil mi diyor. Nasıl olsa gördüğü yeri görür diyor. Evet diyorum gördüğü yeri görür. Değil mi? Altında gümüş de görüyor. Ama diyorum gümüş kaç yıl sonra görmüş biliyor musun? 45 yıl sonra görmüş. 45 yıl bekleyeceğim mi diyorum. Altın 21 yıl Yani sonra evet, görmüş. doğru. Yani Evet. tarihte bunlar olmuş ve bunlar çok geçmişte olmamış. Yani dolayısıyla biz orada da bilgisiziz. Yani bize göre altın hep kazandırır, gördüğü yeri görür. Ya gördüğü yeri görür de dolar bazı bakın tarihe 20 yıl sonra gördüğü de olmuş. Gümüşün de 45 yıl sonra dolar bazı veya işte enflasyon bazı gördüğü olmuş. Yani biraz yani eskiden bunda bilgilere ulaşmak çok zordu ama artık her şey çok kolay. Ya bir YouTube'a girin, bir internete girin işte eğitim sisteminin eksikliğinden. Eğitim sistemimiz ezberci olduğu için analiz yeteneğimiz de olmuyor. Uğraşmıyoruz. Ya biri demiş ki anneannemiz demiş ki altın hep kazandırır. Altın hep kazandırır. Hayır abicim bakın grafiklere öyle bir şey yok. Kazandırdığı çok kazandırdığı dönemler var. Çok kaybettiği dönemler var. Altın sürekli kazandırıyor olsa annelerimiz zengin olurdu. Ayşe teyzeler zengin oldu diyorum. Ona da kızıyorlar. Yani resmi verilere bir bakın. Bir Google'a girin. Yani ne diyorsam gidin YouTube'a bakın. Her şey var arkadaşlar. Bize bile ihtiyacınız yok. Dolayısıyla gümüş için de geçerli ama aynı şey orada da geçerli. Çok sert çıktı bakın. Ya 20'den 120'ye çıktı. 70'lere kadar. Şimdi burada bu deminki şu grafikte gösterdiğim tekrar söylüyorum. Bunu Instagram ve Twitter'dan da paylaşacağım. Şu grafiğin oluşmasını bekleyeceğiz. Ben bu grafik oluşunca rahatlarım. Şu an daha oluşmadı. Daha birinci şey yapıyor şu anda. Böyle biraz yataya gitsin. Ondan sonra diyeceğim ki bak inemiyor. Yani bizim şunu dememiz lazım. 4300'den alım girdim ya da 71'den alım girdim. Gelmiyor ya. Gelmiyor yani. O kadar kötü habere rağmen düşse mesela. Trump diyor ki biz barıştık İran'la diyor. Öpüşüyorlar, sarılıyorlar. Gümüş de altında düşmüyor. İşte o zaman orası destek noktası dememiz lazım. Yani bunları öğrenmemiz lazım ki alım yapalım. Bunları öğrenmeden yaparsak işte sonra zarar ederiz. Buna dikkat etmemiz lazım. Peki teşekkür ederim. Bu arada Sercan yazmaya devam ediyor. Devlet memuruymuş. Evin etrafındaki evler 4 metre civarında, emekliliğine 20 yıl var. Yıkılıp yapılınca emeklilikte evim hazır. Bak ne güzel işte bravo kardeşim işte bak sen bize umut oluyorsun. Bakın lütfen bana bunu Instagram'dan da yaz paylaşacağım ben bunları. Benim hayalim bu ya. Bakın bu arkadaşımız gidip de bir insanları dinleyip ülke kötü, dünya kötü, hayat kötü, dünyaya bir kez geldiğinde yiyebilirdi o parayı. Veya araba iyi bir araba alırdı, itibarın olurdu. Türkiye'de çünkü araba itibar. Avrupa'da öyle bir şey yok ama Türkiye'de araba itibar böyle. Senin 1,5 milyonluk bir araba alırdın. Konu komşuya hava atardın. Desinler derlerdi. Ama sen ne yapıyorsun? 350 lira araba kullanıyorsun. İşte bu bedel işte no gain without pain. Acı çekerek başarı kazanıyorsun. Belki hayatının en güzel yıllarında sana kimse vay ne arabası var diyemeyecek ama o diyenler hepsi senden yarın gün borç isteyecek belki. Senin 4 milyonluk bir evin olacak. Çok şükür diyeceksin. İşte bunları yapabilmemiz lazım arkadaşlar. Bunları yapabilmemiz lazım. Evet, aramızda bakırcılar da var Mert Bey. Bakırı da sorarlar. Bahadır Yavuz'un sorusu daha önce de ne düşmüş. Şimdi külçe bakır çok tehlikeli arkadaşlar. Külçe bakır almayın. Külçe bakır normal bir şey değil yani hani artık bu şeye döndü yani çok da kelimeyi uygun kullanamayacağım o yüzden kullanmayayım ama hani bir riskli bir duruma döndü çünkü bakır oksitlenebilir. Tamam mı? Yani aldığınız bakırı koyarsınız 5 yıl sonra bir bakarsınız o bakır para etmiyor. Dolayısıyla bakırı şeyden alamazsınız yani külçe olarak almayın. O riskli bir şey. Altın evet alınabilir ama diğer varlıkların hepsi öyle değildir. Lütfen buna çok dikkat edin. Hatta dolar bile bakın. Yani şöyle bir riski var. Geçen bizim bir tanıdığım başına geldi. Burada da hani lütfen gidin kasalardaki dolarınıza bakın varsa eğer. O da dinlemedi işte gitti dolar aldı. Dedim altın al neyse gitti dolar aldı. O kadar çok kafa yıkanmış ki bu okullar sayesinde böyle Amerikancılık var ki bizim içimizde böyle içimize kadar yaşamış. Ya dolar hep korur bizi. Ya korumayacak öyle bir şey yok dedim. Neyse aldı. Korumamayı bırakın. Dolar değer kaybettiği saymıyoruz. Bir de şu oldu Lale Hanım. İyi de bir bankanın kasasındaydı ama alt katlarda olduğu için rutubet var. O rutubetten dolayı o dolarların çoğu böyle küflendi gibi bir şeyler oldu. Şimdi o dolarları satamıyor biliyor musunuz? Bir ton doları var satamıyor. Yani o da çok büyük problem. Yani doları koyduğunuz yerde de aynı bakır gibi yani bakır da oksidenebilir, dolar da ıslanabilir şey olabilir. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Bakırda da aynı risk geçerli. Fiyat olarak daha büyük rally yapmadığı için alınıp tutulabilir mi? Tutulabilir ama fiziki olarak değil dediğim gibi fonlar aracılığıyla veya normal şekilde alabilirsiniz işte marketten, piyasadan. Evet, peki teşekkür ederim. Temettüleri sormuş bir izleyicimiz de. Mert Bey, temettü yatırımı için ne düşünürsünüz? Şimdi arkadaşlar Lale'nin programı bir yerinde gösterdi. O zaman Nasdaq 10.500 iken ben paylaşmıştım. Şu an 23.000 oldu. Yani Amerikan borsası çok güzeldir. Türkiye borsasından çok daha iyidir. Fakat orası çok aşırı arttı.
Orası arttığı için ben korkuyorum. Ha gitmez demek değil, gidebilir ama ben alın diyemem. Benim prensibim demin gösterdim. Ben dipte bir şey bulursam alırım. Ondan sonra Cihat Hoca'nın dediği gibi süngerciyim ben de yani. Dipte bir şey yoksa girmiyorum o işe. Şimdi Türk borsası ise orada evet yine koydunuz sağ olun. Bakın orada mesela Amerikan borsası da dipteyken 10.500 iken paylaşmışım. Twitter'dan bakarsanız göreceksiniz ilk başta. O devirde yatayken alınabilir ama şimdi %100'den fazla gitti. Şimdi bu kadar çok gitmiş bir şeyi almak biraz riskli. Orada da bir düşüş olduğunda alacağız. Orayı da bekliyorum. Yani köşede paramız olsun. Yani illa bugün bir şey almanız gerek yok arkadaşlar. Bazen beklerseniz fırsatın gelmesini beklersiniz. Dolayısıyla Amerikan borsası için o geçer. Türk borsası için ise durum farklı. Türk borsası gerçekten ucuz kalmıştı. Çok ucuzduk. Korkunç ucuzduk ve o kadar kötü olaylara rağmen bizim borsamız son bir ayda inanılmaz arttı. Piyasaya göre, şeye göre, dünyaya göre. Hatta 1997'den beri en yüksek artış olan. Orada mesela temettü veren şirketlerin fonları var. Bunlara odaklanabilirsiniz. Küçük küçük, uzun vadeli. Fakat orada da aynı mantıklar. Kısa vadeli düşünmeyeceksiniz. 3-4 yıl vadeli. Benim öngörüm seçime kadar. Yani seçime kadar ciddi bir piyasada olumlu hava esebilir diyordum 9.000 iken. Onun %50'sini yaptı. Bir %50 daha belki yapabilir bilmiyorum. Ama orada da lütfen kendi başınıza bakın. Burası çok önemli Lale Hanım. Kendi başınıza hisse seçmeyin. Seçemezsiniz. Seçtirmezler. Bu adamlar seçtirmezler. Yani geçen hatta şöyle bir şey yaptım. İnanır mısınız şimdi? Herkes borsadan şikayetçi arkadaşlar böyle borsanın içinde olanlar. Bunun iki nedeni var. Birincisi aynı altının zirve yaptığı gibi borsanın da zirve yaptığı dönemde aldılar. Yani 1000'den 11.000'e gittiğinde aldı insanlar. İkincisi de iyi şirketleri değil de böyle spekülatif riskli şirketleri genelde alıyor insanlar. Bir liste yayınladım. Norveç Varlık Fonu'nun listesi. Tamam mı? En çok aldığı şirketler. Hep milli şirketler. İsim vermeyen ama Türkiye'nin en büyük bankaları, en büyük sanayi kuruluşları. Yani yolda gördüğünüz, alışveriş yaptığınız değil mi? Hani şirketler böyle. Parayı bankaya koyduğunuz şirketler falan. Bunlardan hanginizde var dedim. Yok, kimsede yok. Yani etrafımda benim 100 arkadaşım varsa 95'inin 96'sının elindeki şirketleri yemin ederim ben bilmiyorum. Ne bilançosunu biliyorum ne ismini bile bilmiyorum. Ya öyle bir şirket halka arz mı oldu diyorum. Oldu diyor, aldık diyor. Niye aldın diyorum. Nesini biliyorsun? Yani böyle de bir sorun var. Dolayısıyla borsada kendiniz mutlaka hisse seçmeyin. Hisse seçerseniz çok fena başınıza işler gelebilir. Ona da dikkat etmeniz lazım. Ama Evet, bu şirketlerin uzun vadede topladığınızda iyi oluyor ama Amerika tabii daha iyi her zaman. O çünkü dünyanın süper gücü adamlar, yani bunu kabul etmek lazım. Bu bir gerçek ve olacak, devam edecekler. Ama orada da şu an fiyat yüksek. Ama hani Amerika düştü, Türkiye düştü, Amerika'yı tercih ederiz tabii ki. Ama şu anki durumda Türkiye bir tık daha iyi. Evet. Bu arada borsayı da soracaktım. Onu da anlatmış oldunuz. Borsa niye bu hale düştü Mert Bey? Yani inanılmaz dibin dibi. Artık borsa hep böyle mi gidecek? Onun da bir demin altın ve gümüş için tarif ettiğiniz dönemi olacak mı? Demin onu söyledim. Oldu. 6 ay önce, 5 ay önce 9.000'di. Bakın şu an inanılmaz şekilde arttı aslında. Aslında %45 arttı. Dolayısıyla bunun nedeni birkaç nedeni var. Çok dipteydik. Her şey çok kötüydü. Daha kötü olamaz diyen yabancılar almaya başladı. Yani bizde vatandaş sattı. Bizde vatandaş niye sattı? Panik oldu. İşte İmamoğlu olayı var, şu var, bu var, ülke karışıyor. Biz satalım dedi. Korktu. Alan kimdi? Yabancıydı. İşte o günlerde almak lazım. Hani Warren Buffett'ın çok üzücü bir sözü vardı ama çok doğrudur. Sokaklardan kan akarken alım zamanıdır. Ne zaman kötü haberler var, ne zaman herkes olumsuz konuşuyor alacaksınız. Ne zaman herkes güzel konuşuyor, güzelleme yapıyor, o zaman da satacaksınız. Yani bakın yazıyorum buraya. Yani 2027'de olur, 2028'de olur. Tam tarihi bilemem. O falcılığa girer ama istatistik olarak konuşuyorum. Bakın yine asla falcılık yapmıyorum. Bir gün gelecek, o kadar güzel haberler göreceğiz, o kadar güzel haberler göreceğiz ki Türkiye borsası ile ilgili. Zaten başladılar bir kısmında, işte BlackRock falan giriyor diye. 17.000 olacak, 18.000 olacak. Bütün herkes bu sefer orada atlayacak. Tamam mı? O zaman da bütün malı çıkacaklar. O 9.000'de o İmamoğlu olayı olduğunda herkes panikteyken alanlar o gün malı çıkacaklar. Bu sefer vatandaş ne oldu diyecek bana. Yani sistemi anlatabiliyorum değil mi? Yani bir şeyi dipteyken aldırmıyorlar size, konuşturmuyorlar bile. Haber bile değeri olmuyor. Programlarda yapılmıyor. Sonra onu patlatıyorlar. Patladıktan sonra da belli süre götürüyorlar. Onu yukarı sürmek derim. Yukarı sürüyorlar böyle. Siz orada diyorsunuz, alayım biraz daha. Bir alıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Bir daha alıyorsunuz, para kazanıyorsunuz. Sonra bir dönüyor. Her şeyi geri alıyorlar. O şeydeki kasinodaki makine gibi. Dolayısıyla borsada o dönemi kaçırdık gibi. Yani 3-4 ay önceydi bu 9.000 iken. Şu an 13.000 küsüre geldi. O iyi, acayip bir artış yaptı. Ama orada da yine gevşemeler olacak. Bütün endekse yayılmadı. Dolayısıyla o şirketlerin %90'ı şu an artmadı. 4-5 tane, hatta 7-8 tane şirket sadece gitti. Onlara yayılması da bir yıl falan bulabilir. İlk önce büyük şirketler gider, onu da söyleyeyim. Önce endeksi götüren şirketler gider. Orada büyükler para yaparlar. Sonra yan şirketler denen yan şirketlere geçerler. Sırayla onlara da gelir. Hani
Sırayla hepsine sıra geliyor yani. Orada bakın en kötü yapılacak şey Teoman'ın şarkısındaki gibi ne diyordu o? Şeridin ne şeridi ya? Trafikte akmayan senin şeridinken diye. Gerçekten de trafikte akmayan şeridiniz varsa ne yapıyorsunuz? Akmıyor diye yana geçiyorsunuz değil mi? Lale Hanım, ne oluyor yana geçince? Şerit değiştirince? Ne oluyor? Arkadakiler geçiyor. O şerit de doluyor. Bu sefer gidemiyorsunuz. Evet. Yan şerit bu sefer. Sizin çıktığınız şerit gitmeye başlıyor değil mi? O evet ya. O evet, şimdi anladım. Müthiş bir Siz şey sorulara gerçekten. bakıyorsunuz. Ondandır. Hep Kafanız öyle dağılıyor oluyor tabii. ya. Hayır. Hani o şey doğru ya, gerçekten bir kere de daha olmadı tam tersi. Aynı Yani şey geçerli. Bakın bir borsada da öyle. Borsada da öyle. Sizin elinizde süper bir şirket var şimdi diyelim. Mesela atıyorum X bir havayolu şirketi var. O şirket gitmiyor şu anda. Siz gidiyor diye öbürüne gidiyorsunuz. Öbürü de %100 gitmiş. Çünkü artık sıkılıyorsunuz. Siz oradan çıkıyorsunuz. Sonra sizin öbür gittiğiniz hisse durmaya ve düşmeye başlıyor. Sonra o bıraktığınız hisse gitmeye başlıyor. O yüzden sıranın size geleceğini iyi şirketse beklemeniz lazım ve sepet yapmanız lazım. Hiç korkmayın. Sırayla hepsine geliyor yani. Evet, peki bekleyelim. Panik yapmayalım. Bu arada bu dönemlerde değişiklik yapanlar da hakikaten büyük bir bunalıma giriyor. Mesela bu doları işte ne bileyim satayım, vadeliye yatırayım, altını satayım, şuna yatırayım falan gibi bu yatırım değişikliklerinde hakikaten çok büyük krizlerde çıkabiliyor. Bu şey vardı Tansu Çiller döneminde. Neydi o? 2000 5 Nisan kararları mı? 1994 5 Evet, Nisan kararları. evet ya. Orada biliyorsunuz birçok kişi krize yenik düştü ve yaşamlarına son verenler Yine oldu. olabilir yani, bakın yine olabilir. Bu arada onu da söyleyelim. Bu arada şunu da söyleyelim. Yani bunu her yerde söylüyorum. Doların fiyatı şu an ucuzdur. Dolar aşağıda kalmıştır ama Türkiye Cumhuriyeti baskılamıyor doları. Burada insanların yanlış anlattığı bir şey, dolar baskılanıyor. Dolar baskılanmıyor. Dolar baskılanmıyor. Bizim Türk insanı Türkiye'ye güvenmediği için dolar alırken yabancı diyor ki böyle ballı faiz, böyle güzel faiz, böyle güzel karlı bir ülke yok dünyada diyor. Yurt dışından parayı satıyor, dolardan TL'ye dönüyor. Onlar TL'ye girdikleri için dolar aşırı düşüyor. Dolar düşmesin diye bizim Merkez Bankası geri alıyor. Yani hani Merkez Bankası dolar artacak diye tutmuyor. Tam tersine düşmesin diye tutmaya çalışıyor. Çünkü yurt dışından yabancılar oluk ucuz böyle faiz var mı? Yani dünyada %50, %40, %45, %35, %30 falan yok yani. Adamlar %2 görünce ne güzel faiz varmış diye mutlu olan bir dünyada yaşıyoruz yani. Hani esprisi var ya, Japonya'daki ev kadınları bile bozup Türkiye'ye getiriyormuş. Hatta benim yurt dışında arkadaşlarım var. Yani onlar mesela gidiyorlar kredi çekiyorlar Almanya'da veya Dubai'de. %1,5-2 ile mesela Türkiye'ye getiriyorlar, para koyuyorlar. Yani inanılmaz bir dolar getirisi var Türkiye'de Türk TL faizinden dolayı. Ama tabii bu sonsuza kadar olmayacak bir şey. Bu tarihte daha önce de olmuş. Bunların sonunda hep bir ya resmi devalüasyon ya da doların biraz serbest bırakarak artması oluşmuş. Çünkü onun ekonomiye başka zararları var. Yani bu da anlatılmıyor Türkiye'de. Türkiye'de doların bakın her şeyin fazlası zehirdir diyorum tekrardan ya. Çok para da zehirdir. Görüyorsunuz işte bu ünlülerde falan filan çok yurt dışında. Aynı şekilde doların çok artması zehirdir ama çok doların düşük kalması da zehirdir. Şu an biz doların artmadığı dönemde de seviniyor vatandaş ama onda başka zehiri var. İşte ekonomiyi bitiriyor, ithalat cenneti oluyoruz. Ondan sonra fabrikalar kapanıyor. Bugün Eren Holding galiba söylemiş. Kaç bin kişi çıkarmış. Yani insanlar işsiz kalıyor. Tekstil bitiyor falan filan. Dolayısıyla bir gün dolar kendinden faizler düştüğünde o yabancı alacak parasını gidecek ve dolar tekrardan yukarı gidecek. Burada bir şey yok. Buna bir itiraz etmiyorum. Ama burada vatandaşımızın şunu anlaması lazım. Değerli kardeşim, senin 100 doların varsa, tamam mı? Dolar 100 lira olsa bile senin cebindeki 100 dolar yine 100 dolar kalacak. Dolayısıyla yurt dışından gelen ürün de 100 dolara gelmediği için orada da bir enflasyon var. 100 dolarlık ürün kahve 110 dolara Türkiye'ye gelecek. Dolayısıyla sen elindeki 100 lirayla sevinç içinde gittiğinde bak nasıl para kazandım dediğinde yine istediğin şeyi alabileceksin, yine fakirleşeceksin. Dolayısıyla dolar tuttuğunda, dolar arttığında sen yalandan bir zenginleşme hissine sahip oluyorsun ama paran yine eriyor. Dolayısıyla dolar tutarak zenginleşemezsin. 100 dolarını 110, 120 yapamadığın sürece para kazanmamışsındır. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yoksa dolar isterse 100 lira olsun. Daha önce kaç devalüasyon oldu anlattım size ya. 94'ten beri ülkede bir sürü devalüasyon oldu. Bugün 15 bin dolara alınan ev bugün 100 bin dolar. Normalde olmaması lazım. İşte bunu anlatmaya çalışıyorum. Şu an bakın global bir enflasyon gelecek. Bunun arkasından global devalüasyon oluyor. Bu global devalüasyon arkasından da global enflasyon gelecek. Ne demek bu? Yani dolar o kadar çok değer kaybediyor ki şu anda sizin, İnşallah yanılırım, yurt dışından aldığınız bugün ne bileyim bir iPhone bugün 500 dolarsa Türkiye'ye 1000 dolara geliyor ya mesela. Yarın gün o 500 dolarlık iPhone 1000 dolara çıkacak. Çünkü gümüş artıyor.
bakır artıyor, şu artıyor. Bunların hepsi bilgisayarda kullanılıyor, orada kullanılıyor, burada kullanılıyor. Veya ne bileyim işte evleneceksiniz, eşinize bir ne bileyim tek taş alacaksınız ki bence gereksiz almayın ama neyse. Ve hani bir düğüne gideceksiniz, Cumhuriyet al. Yani her şey arttığı için dolayısıyla da ne olacak? Bunun enflasyona da etkisi olacak. Yani taşıma maliyetlerine etkisi olacak, başka yerlere olacak, araba fiyatlarına etkisi olacak. Dolayısıyla da pandemideki gibi global bir enflasyon sürecine girebiliriz. Biraz orada da o yüzden tedbirli olmak lazım. Mümkün olduğu kadar bu da bir uyarıdır. Hani önümüzdeki dönemde varlıklarda durmak lazım. İşte bu varlık ne olabilir? İşte konut olabilir, arsa olabilir, işte altın olabilir, gümüş olabilir, bakır olabilir. Ne bileyim iş yapıyorsanız, ticaret yapıyorsanız ticaretteki aldığınız ham madde olabilir. Yani bugün plastik. Bakın şu plastik ham maddeyi yapan bir kalem şirketinin sahibiysem ben bu altının ve gümüşün altının artışını görürüm ve hemen giderim $100'dan hemen bağlarım o plastiği. Çünkü yarın bugün o bu şeye de yansıyacak. Plastik ham maddeye de yansıyacak. İşte petrole de yansıyor. Petrol de artıyor. Bakın ne oluyor? Benzin fiyatları artıyor falan filan. Yani aslında hiçbir şey çok artmıyor. Aslında dolar değer kaybediyor. Biz bunu göremiyoruz. Dolar kaybettiği için değer kaybediyor. Bunun da enflasyon etkisi olabilir. Dolayısıyla ağır bir sürece giriyor olabiliriz. İnşallah yanılırım tabii. Peki hocam. Kredi kartı limitleri düzenlemesiyle ilgili ne düşünüyorsunuz? Türkiye'deki alım gücü, işte maaşların artış oranlarındaki düşüklük vesaire nasıl bir düzenleme bu? Bunun arkasında bir şey olabilir mi? Ne dersiniz? Ya bunun arkasında şu var tabii kontrolsüz şekilde çok aşırı şekilde insanlar geçim sıkıntılarının da etkisiyle bunun bir kısmı geçim sıkıntısı bir kısmı da gerçekten tüketim hastası bir toplum olduğumuz için biz yani bunu kabul edelim istediğiniz kadar eleştirin. Avrupa'yı gezince ben şok olarak geliyorum Türkiye'ye yani yok yani 9'dan sonra 10'dan sonra açık market bulamıyorsun öyle oturduğum yerden bir cips bir de kolayı bana evime kimse getirmiyor. Getir dediğinde dalga geçiyorlar deli misin sen diyorlar falan filan bizim Türkiye'de öyle diyorum. Yok öyle bir şey bizim ülkemizde diyorlar falan filan. Araba insanlar mütevazi arabalar kullanıyor ve 1/3 fiyatına. Niye almıyorsunuz diyorum. Ne gerek var ya arabaya para mı verilir diyor. Bizde verilir abi diyorum falan. Şimdi tüm bunları görünce bizde aşırı şekilde bir şey ya da özel okul diye bir metaforları yok adamların. Bizde herkesin bir özel okul verme mecburiyeti var falan filan eğitim sistemindeki sıkıntılardan dolayı bizim çok fazla masrafımız var. Şimdi tüm bu masraflardan dolayı insanlar geçinemiyorlar ve kredi kartlarına yükleniyor. Bunun sonunda da tabii kredi kartlarındaki ciddi bir risk oluşmaya başlıyor. Hem enflasyonu arttırma riski hem batık riski. Devlet de bunu görüyor diyor ki benim bunu frenlemem lazım. Şimdi burada şöyle bir şey var. Bunu frenleyelim derken de tabii özellikle özel okul masrafı yapanlar, işte sağlıkla ilgili sıkıntıları olanlar tabii bir anda çok büyük darboğaza girecekler. Orada bir çözüm bulunması lazım. Yani ben şöyle düşünüyorum ya bu orada bir esnetilecek bu iş. Esnetilecek, değiştirilecek, bir şey yapılacak. Ya da başka bir formül çıkacak. Çünkü yani insanların çoğu işte 100 bin lira maaş alıp işte çocuğunu özel okula veriyor ve bu kredi kartlarından veriyor. Ya da ne bileyim 70 bin lira alıp işte 400 bin lira bilmem nereye kreşe veriyor falan filan böyle bir şeydeyiz. Bunu da kredi kartlarıyla yapıyor. Benim hani hiç sevmediğim bir şey kredi kartı keşke olmasaydı dünyada olmasaydı çünkü gerçekten tüketimi arttıran bir şey. Bir yerde bir çözüm bulunması lazım. Çözüm olmasa ne olur biliyor musun? Tabii o ütopik bir şey söyleyeceğim. Olmaz da sistem buna izin vermez. Kredi kartı şirketleri buna izin vermez de. Bunu çözüm bulunmazsa ne olur biliyor musun? Bugün dedi ki devlet ben bu kredi kartı işinden geri adım atmıyorum. Sen Mert olarak 100 bin lira maaşın var kardeşim. 1 milyon kredi kartı artık limiti vermiyorum. Dolayısıyla sen çocuğu o okula veremeyeceksin. Benim gibi herkes veremeyeceği için bir noktadan sonra siz de veremeyeceksiniz. O çantayı taksitle alamayacaksınız. O tatile 12 ay taksitle gidemeyeceksiniz. Fiyatlar özellikle özel okul olsun diğerlerinde o fiyatların tekrardan ulaşılabilir hale gelmesi gerekir. Eğer bu böyle bir sistem oturabilirse bu olur. Ama bunun olma ihtimali olduğunu düşünmüyorum ben. Dolayısıyla bu şeyden taviz verilecek. Çünkü sistemi kitler. Tekrar söyleyeyim. Ya burası bu kararlar uzun vadede tatil köyü şirketleri sahiplerine, özel okul sahiplerine yani aslına bakarsanız kredi kartı bir konfor veriyor. Bir iyilik yapılmıyor bizi böyle aynı ürünü 3 katı pahalı fiyata adamların bize satmasına neden olan bir üçkağıt mekanizması aslına bakarsanız sistemin ürettiği yani biraz ağır konuştum ama hatta bunu ben söylemiyorum. Çok güzel Cem Boyner söylemiş. Lütfen dinleyin. Cem Boyner diyor ki bakın ne kadar güzel bir sistem kredi kartı dünyada patronlar için. Biz diyor işte Nuri Güven amca var diyor. YKM'nin sahibi diyor. O kadar akıllıydı ki diyor. Ankara'da diyor. Mağaza aç diyor. İnsanların diyor isteğini gördü. Türkiye insanları diyor böyle marka isteğini gördü diyor. Ama alamıyor. Memur adamlar diyor. Sonra diyor senetle diyor. Bunlara diyor insanlara diyor kıyafet satmaya başladı diyor. Senetle diyor. O insanlar da diyor maaşı 3 lirayken diyor 30 liralık ayakkabı işte 20 liralık çanta almaya başladılar diyor. Güzel giyinmeye başladılar. Mutlu olmaya başladılar diyor. Ondan sonra diyor ben bunu daha da geliştirdim. Bunu kredi kartı versiyonu yaptım diyor. İşte Advantage kart vardı. O zaman onu yaptı. Sonra onu global şirketlere sattı. Yani amaç ne? Sizin alamayacağınız ürünü
daha yüksek fiyata size satabilmek, tamam mı? Yani sizin daha çok tüketim sınırınız aşılıyor. İşte eğer bu devlet bunu yapabilirse, ki yapamaz bence uzun vadede, bu kalkar. Ama bu yapılırsa zaten kimse özel okula veremez çocuğunu. Yani şu an kim verebilir 1 milyon peşin? 1,5 milyon. Bugün 1,5 milyon, 1 milyon insanların verebilme nedeni ya da kim o iPhone'u 150 bin lira, 170 bin liraya alır? Kaç kişi alabilir? İşte sistemin içindeki büyük patronlar da diyecekler ki bence bankalara veya işte daha yukarılara, ya bunu esnetin biraz, biz biraz satamıyoruz bu arada. Dolayısıyla bu esnetilir bence. Bunu da anlıyorsunuz değil mi? Yani bizim daha her şeyimizi daha çok tüketelim diye. Lale Hanım, yani daha çok köle olalım, daha çok harcayalım diye. Evet. Yarınki enflasyon rakamları ile ilgili beklentiniz ne açıklanacak sizce? Hedef tutmuyor bir türlü. Valla Ama ben rakam vermeyeyim. Rakam vermeyi sevmiyorum. O da çünkü bana çok şey geliyor. Ama hani hedefin tutmayacağını düşünüyorum. Çünkü hem global endişeler hem Türkiye'deki bazı işte fiyat artışlarını falan gözlemlediğimde hedefin yine tutmayacağını düşünüyorum. Ama şu da bir gerçek tabii. Geçen seneye göre daha iyi olacağız. Çünkü o kadar bana hep şunu diyorlar mesela, enflasyon düşecek mi? Oradan çok kızıyor insanlar. Kesin düşecek diyorum. Herkes çok kızıyor. Nasıl diyorsun böyle bir şey? Arkadaşlar, enflasyon düşmesi ne demek bilmiyoruz. Enflasyon düşmesi mal değeri düşecek demek değil. Yani sizin bu sene çocuğunuzu 1 milyona verdiğiniz okul ya da ne bileyim işte aldığınız o iPhone 100 bin liraya seneye 80'e düşmeyecek. O enflasyon düşmesi değil. Enflasyon düşmesi, biz son 2-3 yılda öyle yüksek bir enflasyon gördük ki %100 artarken bir ürün %90 arttığında enflasyon düşüyor deniyor. Anlatabiliyorum değil mi? Yani bilmeyen vatandaşı, bilenler için zaten çok basit bilgi bunlar, ama enflasyon düşmesi yani ölümü görmüşsünüz. Aa, bu sene ölmüyorum diyorsunuz, ne güzel seviniyorsunuz yani. Hani benim biraz durumum gibi, ölümü demeyeyim de benim dışında bir rahatsızlığım var. Arada böyle geliyor. O yüzden çok inançlı bir insanımdır. O yüzden, çünkü yaşadığım için. İşte geceliğin bir başlıyor böyle 170-180'e nabız bir başlıyor Lale Hanım. Ölüm korkusu zaten zirveye geliyor. Nabız durmuyor falan filan. Hastanede ilaçları bir alıyorum. Oh çok şükür diyorum ya, diyorum. Bugün de sabah uyandık diyorum. Mutlu oluyorum. Şimdi normalde mutlu olacak bir şey mi yani? Siz şimdi şu an mutlu musunuz? Kalbiniz normal çarpıyor. Değilsiniz. Ama onu yaşayınca insan otomatik olarak bir mutlu oluyor. Bugün de ölmedik diye, tamam mı? Yani şimdi yaşıyorum diye çok mutlu oluyorum. Dolayısıyla biz de o ölümü gördük ya, sıtmayla mutlu olacağız. Yani metaforu amiyane tabir anlattım. Umarım anlamışsınızdır. Yani %100 enflasyonları görmeseydik, %70'leri görmeseydik şu anki şu enflasyonların düştü diyemezdik. Çok yüksek enflasyon. Dünyada yani bir ülkede desem ki %35 enflasyon var, bir Amerikalı'ya biz enflasyon düşürdük, kovar beni. Ama biz %70'leri, %60'ları gördüğümüz için, yani bir arkadaşım mesela şöyle söyleyeyim, kirasının %34 artacağını duydu ve çok mutlu oldu. Oh be dedi, ne güzel dedi ya dedi. Yani sevinilecek bir şey mi bu, %34 artıyor kardeşim yani, anladın mı? Hani, yani ama evet. geçen sene %60 arttırmıştık ya. İşte insanların bir kez kötüye alıştığı anda ondan sonra biraz iyi yaşamaya başladık mı biz mutlu oluyoruz. Dolayısıyla 2027'de mesela çok mutlu olacak insanların bir kısmı. Hepsi tabii ki olmayacak ama işte bak, araba fiyatı artmıyordu, arabam artmaya başladı. Borsa artmıyordu, borsa artmaya başladı. Evim artmıyordu, evim artmaya başlıyor diyecek ve ekonomi toparlanıyor hissi ulaşacak. Buna seçim ekonomisi denir. Tarihte bu olmuştur. 2027'ye öyle gireceğimizi düşünüyorum. 2028 bambaşka hikaye, o ayrı. Madem oraya geldik, bitirirken şunu da sorayım. 2026 için, ekonomi için tabii soruyorum bunu. Bir cümleyle söylemek gerekirse ne dersiniz? 2027 için ne dersiniz? Beklentiler doğru. Şöyle söylüyorum. Bir cümle söyleyeceğim size. Lütfen siyasi bakmayın. Hiçbir siyasi partiyle alakam yok. Anlamam da, vallahi anlamıyorum. Çünkü bir gün siyah dediklerine bir gün beyaz diyecekler. Ben rezil olacağım. Çünkü ben takip de etmiyorum. O yüzden hiçbir şey diyemiyorum. O yüzden bilmediğim konu. Çok değişiyor her şey orada çünkü, tamam. Kim iyi kim kötü anlamıyorum. O gün iyi deden sonra kötü oluyor. Sonra kötü iyi falan. Hiç girmiyorum o yüzden, rezil olmayayım diye. Ama sadece şunu söyleyeyim. Şöyle bir gerçek var. Dünyada bütün iktidarlar, Trump dahil, Trump'ın FED başkanını kovma nedeni, isteme nedeni o. Düşük faizle girerler seçimlere ve yüksek borsa ve yüksek gayrimenkul, yüksek araç fiyatlarıyla, para bolluğuyla girerler. Dolayısıyla benim öngörüm 2028'de seçim olacaksa, yine diyorum o tarihleri de ben çok bilmiyorum ama öyle deniyor, veya 2027 sonunda, 2027 içerisinde 2026'nın ikinci yarısıyla beraber varlık fiyatlarında bir toparlanma, düşük faiz, ticaretin daha iyi döndüğü, ondan sonra bir dönem. Ama bu şu demek değil, lütfen yanlışılmasın yani, hani biz zenginleşti, zengin olacağız, ekonomi süper olacak, Almanya bizi kıskanacak falan filan, öyle bir şey olmayacak. Hiçbir zaman Almanya bizi kıskanmayacak. Onların durumu da kötü. Her yerin kötü olacak. Dünya kötüye gidecek. Ama biz geçici süre böyle bugünden daha iyi olacağız. Yani işte endeksi bir yukarıda biraz daha göreceğiz. İşte bir araba alan kişi gelecek, diyecek ki ya 1 milyon araba almıştım, bak arabam 1-200 oldu, ben para kazandım. Böyle bir bahar, ama yalancı bahar mı denir ona, böyle bir yalancı bahar yaşayacağız. Daha önce bunu yaşadık. O dönemler 2027'de olacağı için 2026 ikinci yarısında ufak ufak bunun emarelerini göreceğiz. Zaten küçük küçük
görmeye başladık. Ben birkaç yerde görüyorum bunu. Ama bu tedbirli olmamızı şey yapmasın lütfen. Çünkü faiz düşünce de otomatik olarak vatandaşın tüketim şeyi çok artmaya başlıyor. Harcamaları çok başlıyor. Ya toparlanıyor hissi. İnsanlara tüketim yaptırıyor. Arabamı değiştireyim. Hemen araba değiştirmeyin mesela arkadaşlar. Faizler düştüğünde bir araba değiştirmeyin ya. Okul arabayı kullanmaya devam edin. Bozuk değilse. Gidin onun yerine ondan sonra şey kullanın yani ne bileyim işte aynı arabanın bir model eskisini kullanın. Hiçbir şey olmaz. Gidin onunla ne bileyim gayrimenkul alabiliyorsanız alın. İşte emtia alın, arsa alın, ev alın. Ne alıyorsanız gücünüzün yettiği bir şey alın. Ondan sonra ki en azından bir varlığınız olsun. Yoksa yani yoksa bakın sistem öyle bir işliyor ki hatta programın başında size bir şey konuşmuştuk ya. Epstein bir şey demiş. Ne demişti Epstein? O Müslümanlar, Yahudiler falan bir şey demişti. Size söylemiştik, konuştuk. Neydi o ya? Valla tırnak içi siz biliyorsunuz. Şöyle demişti. Dur onu hatırlamaya çalışıyorum. Diyor ki adam şöyle bir şey diyor. Yani yıllardan beri diyor işte Yahudiler parayı biriktirir diyor. Onlar tutumlulardır diyor. Hatta cimrilerdir diyor. Ondan sonra Müslümanlar da diyor daha çok tüketir diyor. Daha iyi yaşarlar, daha gösteriş yaparlar diyor. Biz de onlara borç veririz diyor. Böyle başladı diyor ilk diyor bu parasal şey diyor, hikaye diyor yıllar öncesinde. Zaten bu Rothschild ailesi zaten bunu söylüyor. Biz diyor işte parayı toplayacağız. Parayı dünyanın her yerinde insanlara vereceğiz diyor ve onları harcatacağız, tükettireceğiz. Dolayısıyla sistemin böyle kurulduğunu unutmayalım. Bizler akıllı olup bu oyuna gelmeyelim artık. Bunu Epstein söylüyor yani. Bakın artık Mert Başaran söylerken ciddiye almıyorsun ama bu adamlar bunu kurgulamışlar. Bunu da itiraf ediyorlar. Bakın utanmıyorlar yani. Biz diyor onlara diyor daha çok tükettiriyoruz diyor. Daha çok borçlandırıyoruz diyor. Borçları kimden alıyorlar diyor. Yahudiler bankerlerinden ya da Yahudi bankalarından alıyorlar diyor. Yani bu kadar net söylüyor adam. Dolayısıyla bu hikayede bizim de artık biraz uyanık olup değil mi? Bir şey alırken, bir ürün alırken ya ben bunu alırsam ihtiyacım yoksa daha çok borçlanacağım. Bu borcu da ben istemediğim insanlara borçlanacağım. Sonuçta tanımıyoruz hepsini ama birilerine borçlanıyoruz değil mi? O para aldığımız para yani gökten gelmiyor. Ona da gerek yok. Biraz borcu az olan bir ülke olmak dileğiyle tabii bunu sadece kendimiz için demiyorum. Biz dinleyen üst düzey herkes için diyorum. Her meclisin içine, meclisin dışına, sağına, soluna herkes bunu yaparsa bu ülke çok acayip refaha ulaşır. Ama biz onu yapamıyoruz. Onu yapamadığımız için de bu kadar borçlu bir ülke olduk işte zaten. Evet, maalesef işin özeti aslında bu. Mert Başaran çok teşekkür ediyorum. Çok keyifli bir yayın oldu. Hem bilgilendik hem de eğlendik diyeyim. Gerçi Eğlendik mi? kötü Eğlendik mi? ama. Kaç kişi vardı? Sıkıldılar mı acaba? Kaç kişi vardı? Bakabildiniz mi hiç? Bini geçtik Mert Hocam. 1200 civarı anlık. İyi. Sıkılmadılarsa iyi. Çünkü ben direkt tarih veremedim. Altının uçacağı tarihi. Hatta şöyle bir manşet atsak mesela düşünün de. Altının uçacağı tarihi Mert Başaran söylüyor deyip sonra da en sonunda şaka yaptım söylemedim desem mesela insanlar bir saat bunu izlese ne linç yeriz yani değil mi? Ama sonuna kadar izlenir mesela. O da bir yöntem yani. Evet. O kadar yapamam. Yani bazen ben de yok sakın ha yapmayın canım. Yok aman abi. Böyle programın içinde geçen bir şey varsa onu başlığa taşıyorum ama olmayan bir şeyi taşımıyorum. Yok aman. Yok ben espri olarak yaptım. Hani bizim halkın sevdiği şeyi biliyorum ya o yüzden söyleyeyim dedim ama yok. O bizi yakar zaten. Yok asla yapmam. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Harika bir yayın oldu. Sağ olun.